Herkese merhaba. Bu videoda kat planları ve plan görünümleri oluşturma hakkında bilgiler vereceğim. Umarım faydalı olur. Bir mekanik şablon açtım. Öncelikle mimari altlığımı projeye çağırmak istiyorum. Ben bu şekilde çalışacağım. Fakat siz sadece bir template dosyası da oluşturabilirsiniz. Yani bu adımı yapmanıza gerek yok başta. Bunu mimari şablondaki yani mimari altlıktaki kodları, level'ları nasıl alabiliriz onu göstermek için yapıyorum ben şimdi. Burada öncelikle level'larımı siliyorum. Daha sonra insert link Revit ile mimari dosyamı projeme çağırdım. Şimdi burada mimaride gördüğünüz gibi 3 kat var ama ben eğer level'larımı silmeseydim 2 kat olacaktı ve bu level'lar birbirine girecekti. Ve benim level'larım farklı kodlarda olabilirdi ya da mimarinin level'ları ile benim level'larım uyuşmayabilirdi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için proje başlangıcında level'ları sildim. Yani eğer mimari altlık çağırarak çalışacaksanız bir dosyada level'ları silin önce. Şimdi burada mimari level'ları almak için Collaborate, Copy Monitor, Select Link diyorum. Çünkü ben mimariyi link olarak çağırdım. Mimariyi seçtim. Buradan Copy, Multiply dedim. Çünkü şuradan şöyle seçeceğim. Çoklu seçim yapmak için. Burada gördüğünüz gibi duvarları ve diğer elemanları da seçti. Ben sadece level'ları alacağım için Filter diyorum. Ve burada sadece level'ları seçtim. Burada önce buradan Finish dedim. Daha sonra Copy Monitor sekmesinden tekrar Finish dedim. Şimdi level'ları aldım. Burada plan görünümleri oluşturacağız. View sekmesi altında Plan Views, Floor Plan. Burada asma tavan planları da oluşturabilirsiniz. Normal kat planları da oluşturabilirsiniz. Structure plan, area plan gibi planları da oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik sadece kat planlarını göstereceğim. Floor plan dedim. Öncelikle mimari planlarımı ayrı bir yerde tutmak istiyorum. Yani sadece mimarileri görmek istiyorum. Onun için Edit Type dedim. Burada Architecture plan seçiyorum. Biraz aşağıya indim. Discipline Architecture, subdisiplinine de mimari yazıyorum. OK dedim. Ve burada katlarımı seçiyorum. OK dedim ve hemen Architecture'ın altında mimari, floor plans ve benim katlarım gelmiş oldu. Şimdi bunu mekanik için de yapalım. Buradan geldim. Mechanical plan seçtim. Discipline, Mechanical, Subdiscipline, HVAC olacak şekilde yazdım. İstediğinizi yazabilirsiniz oraya. Burada katlar şu an görünmüyor. Çünkü bu onay işaretini kaldırmamız gerekiyor. Evet, mekaniğin altında HVAC, floor plan altında benim katlarım tekrardan geldi. Burada isimlerin sonuna 1 yazdı. Çünkü Revit'te burada bir zemin katım vardı ve burada da tekrar aynı katta olamaz. Yani buna tıkladığımda burada zemin kat yazıyor. Buna da tıklayacağım. Hangisi hangi kat olduğunu zaten anlayamayız. Revit zaten buna da izin vermiyor. O yüzden buraları daha sonra isimlerini değiştireceğiz. Onlara şimdilik takılmayalım. Şimdi plumbing için oluşturalım. Plumbing plan dedim. Plumbing'in altında subdiscipline plumbing, subdiscipline plumbing olarak, yani buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdilik ben böyle bırakıyorum. Tekrar katları seçtim. OK dedim. Ve gördüğünüz gibi plumbing'in altına da katlarım geldi. Burada plumbing'in altında belki çeşitlendirmek isteyebilirsiniz. Yani atık su, kullanım suyu gibi. Onları da gösteriyorum. Burada bu görünümü duplicate diyerek çoğaltacağım. Örneğin buna atık su diyelim. Plumbing'in altında artık atık su kat planlarını görmek istiyorum.
Buraya atık su yazdım. Sub disiplinine atık su yazdım. OK dedim. Katları seçtim. Gördüğünüz gibi plumbing'in altında atık su gelmiş oldu. Bir tane de kullanım suyu için yapalım. Aynısını. Yine plumbing'i çoğaltabiliriz. Yani bütün tesisatlarınız için aynı yolu izleyebilirsiniz. Bu adımlar çok önemli. Bunları başta ayarlamazsanız daha sonra sıkıntı yaşarsınız. Gördüğünüz gibi plumbing'in altında kullanım suyu kat planlarımı da oluşturmuş oldum. Burada şimdi bunların isimlerini değiştirebiliriz. Mesela zemin kat atık su diyebiliriz. Hepsini aynı şekilde değiştirebiliriz. Bunu sağ tıklayıp rename diyerek de değiştirebilirsiniz adını. Üzerine tıkladığınızda da değiştirebilirsiniz. Buna da kullanım suyu diyelim. Şimdi ben bütün hepsini değiştirmeyeceğim. Video çok uzamasın. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Onlardan bahsedeceğim. Örneğin zemin katı açtım. Kullanım suyu olarak. Burada gördüğünüz gibi View Template Properties panelinde View Template'in adı kullanım suyu. Yani benim seçtiğim. Bu genelde bu şekilde kat planları oluşturulmadığı zaman non seçili olur. Ve burada da bazen borular görünmeyebilir. Çizdiğiniz planda kanallar görünmeyebilir veya farklı ekipmanlar görünmeyebilir. Bunların sebebi bu şekilde düzenli ve güzel çalışmıyor olmanız. Yani belki mimari plan, architecture'ın altında bir planda çalışıyorsunuz ve boru çizmeye çalışıyorsunuz. Görünmüyor. Revit bunlara izin vermiyor. Bu görünümler çok önemli. Şimdi buraya geldiğimde bazı ayarlar yapabiliyorum. Örneğin bu aşağıda gördüğümüz display ve model display'i burada fine yapabilirim ve bu onay işaretini buradan kaldırırsam artık burada erişime açık olacak. Şimdi onu bir örnekle göstereceğim. Burayı da ben genelde realistik kullanıyorum. OK dedim. Şimdi gördüğünüz gibi burada değişiklik yapabiliyorum. Çünkü yanındaki onay işaretini kaldırdım. Bunda bir değişiklik yapamıyorum. Çünkü onda onay işaretini kaldırmadım. Yani model display'e geldiğim zaman bunu da kaldırmam gerekiyordu. Şimdi burada bir kanal ve boru çizelim. Evet, şu an kanal çizdim ve kanalı göremiyorum. Çünkü diyor ki bu görünümde çizdiğiniz obje görünemez diyor. Ama 3 boyuta geldiğimde aslında bir kanal çizdim. Yani çizdiğiniz şeyi görmeseniz de illaki bir yere çizilmiştir. Önce onu kontrol edin, silmeden devam etmeyin. Gördüğünüz gibi aslında bir kanal var burada. Peki boru çizmeye çalışalım. Görünecek mi? Boru da görünmedi. Burada demek ki bazı ayarlamalarda bir hata var. Bir şeyleri doğru yapamadık demektir. 3 boyuta geldiği zaman aslında burada boru var. Hemen görünüm ayarlarıma geliyorum. Properties panelinden kullanım suyu adında. Ve burada nelerin görünmesini istediğimi ve istemediğimi seçiyorum. Mesela burada kanallar görünmüyor şu an. Elektrik tavaları veya elektrik ekipmanları görünmüyor. Eğer ben burada duct'ı işaretlersem artık burada bir kanal çizebilirim. Gördüğünüz gibi. Yani çizip de göremediğiniz şeylerin problemi bu ve çözümü bu kadar basit aslında. Ama dediğim gibi burada non seçiliyken çizim yapmanızı önermiyorum. Doğru bir davranış değil. Şimdi burada bakalım pipe açık mı? Evet, pipe'lar açık. Peki diyebilirsiniz burada pipe açık ama şu an boru çiziyorum görünmüyor. Neden?
Hemen bakalım boruyu nasıl çiziyoruz. Boru tipimiz standart ve hidrolik supply. Yani burada biz kullanım suyu çizmeye çalışıyoruz ama burada hidrolik supply açık. Gördüğünüz gibi domestic cold water'ı çizebiliyoruz burada. Peki plumbing'e gelelim. Buradaki zemin kata gelelim. Burada şu an domestic cold water görünüyor. Ve biz hidrolik supply çizmeye çalışalım. Şu an burada da bu görünmüyor. Burada bir ayar yapmamız lazım. Filtre geldim ve buradaki o boruyu işaretlememiz lazım ki bunu artık görmek istiyorum ben burada diye. Gördüğünüz gibi burada ikisi de görünüyor şu an. Ama kullanım suyunda sadece tek boru görünüyor. Ve aradaki farka dikkat ettiyseniz burada tek çizgi halinde, burada benim yaptığım ayarda. Yani kullanım suyunda ben birinci kata da gelsem, burada da bir boru çizsem, görünüyor olacak. Artık yaptığım ayarlar geçerli olacak burada. Ve aslında burada her seferinde şu ayarı yapmıyor olmamız gerekiyor. Burada detail level medium kalmış. Aslında burada fine. Yani bunun tikini kaldırdık. Burada değiştirebiliyoruz. Tiki kaldırdığımız zaman burada değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu diğer katta göstersem daha iyi olacak. Şimdi buraya gelmiştik. Buradaki ayarlamalarımızı da yapalım. Plumbing için bunu fine yapıyorum. Model display'den de realistik yapacağım. OK dedim. Evet, şimdi birinci kata geldiğimde ikinci kata geldiğimde zaten buralarda boru çizmiştik. Yani tekrar buradan fine veya medium yapmaya gerek kalmadan her katta bunu yapabilirsiniz. Bu da çok zaman alan bir şey. Yani bana gelen sorular arasında bu da vardı. Her kata girip bu boruları tek çizgi görüp yani burada sürekli fine, realistik yapmak zorunda mıyız gibi. Aslında bunların hepsi bu görünümlerin içinde değiştirilebiliyor. Buradaki görünüm ayarlamalarınızı doğru yapmanız gerekiyor. Şimdi çok daha farklı bir konudan bahsedeceğim. Görünüm ayarlarımızı yaptık ve bu konuyu anladığımızı düşünüyorum. Yani daha detaylı da anlatabilirim ama yeni başlayanlar için boruların görünmeme sebebinden bahsetmek istedim ben. Daha sonra renklendirme ile ilgili, boruları çizdikten sonraki renklendirmelerle ilgili bir video daha çekeceğim zaten. Bu sadece kat planları ve görünümlerle alakalıydı. Şimdi bir de göstermek istediğim farklı bir konu var. Kullanım suyundan gidelim yine. Buraya geldiğimde bir kesit oluşturuyorum. Ve görünüme git diyorum. Bu kesitte giritleri, level'ları görüyorum ve boru tek çizgi halinde görüyorum. Buraya geliyorum. Realistik dedim. Tamam. Şimdi bir kesit daha alıyorum. Yine bu görünüme gidiyorum. Ve burada da yine aynı şeyleri buradan değiştirmem gerekiyor. Bunlara gerek yok. Ve bu attığımız section'lar burada plumbing'in altında soru işareti olarak görünüyor. Çünkü bir görünüme ait değil. Evet, şimdi bu sorunu da halledeceğiz. Şimdi section'a tıkladım. Burada edit type, duplicate. Mesela buna plumbing diyebiliriz. Evet, borulama için çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Hepsinde aynıdır zaten. OK dedim. Gördüğünüz gibi section'larında bir view template'i var. Yani onların da bir görünüm ayarları var. Buraya geldiğimde plumbing section'ı seçtim. Yine az önce yaptığımız ayarları yapıyorum. Yani orada nasıl görmek istiyorsanız siz öyle yapın. Ben realistikte çalışıyorum ve dış çizgilerini kapatıyorum. Bunu da az önce söylemeyi unuttum.
Ve bu plumbing'in altında plumbing diye görünebilir. Buna kesitler de diyebiliriz aslında. Bunlar size kalmış. Okey dedim. Şimdi kesite gidiyorum. Gördüğünüz gibi plumbing'in altında kesitler çıktı. Go to view dedim. Evet, artık buradan bunu sürekli değiştirmeme gerek yok. Zaten tik işaretinin yanından kaldırmadığım için şu an bir şey yapamıyorum. Ama kesite geldiğimde şimdi burada bir görünüm adı var. Plumbing section diyor. Burada ne yapabilirim? Level'ları ve gridleri kaldırabilirim. Onları görmek istemeyebilirim. Evet, buraya geldim. Veya plumbing'in içinde işte kanalları görmek istemeyebiliriz. Zaten onlar şimdi kapalı ama yeni bir görünüm oluştururken onlara da dikkat edebilirsiniz. Buradan annotation kategoriden level'ları ve gridleri kaldırdım. OK dedim. Burada başka yapabileceğimiz bir ayar şu var bir de. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Kesiti alırken ucuna çizgi atıp atmaması gerektiğini soruyor. Onun ayarı. Evet, gördüğünüz gibi sade bir kesit oldu. Sheet'leri düzenlerken bu da önemli bir detay oluyor ve attığınız kesiti, yani neyin kesiti olduğunu belirleyebiliyorsunuz. Bu bir borulamanın kesitiydi. Burada kesit isimlerini çoğaltarak da biz sadece plumbing kesit dedik ama atık su kesit veya işte kullanım suyu kesit olarak her katın, her planın altına da kesitlerinizi oluşturabilirsiniz. Biz şu an tek bir yerde toplamışız gibi göründü. Evet, bu konuda da söyleyeceklerim bu kadardı. Kanal için de yine aynı şekilde burada bir boru görünüyor. Bunun ayarlamasında yine aynı şekilde pipe ile ilgili her şeyi kapatarak sadece kanalın görünmesini sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi boru gitti. Artık burada kanal görebiliyorum. Ben buraya geldiğimde sadece kanal çiziyorum. Bunu görüyorum. Zemin kat kullanım suya geldiğimde kanalı görmek istemiyorum. Yani burada kanal görmüyor olmam gerekiyor. Demek ki kullanım suyunda da aynı ayarları yapmamız gerekiyor. Burada duct'ı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kullanım suyunda sadece boru, hıvak tesisatında sadece kanal görüyorum. Bunların hepsini tek bir yerde görmek isteyebilirsiniz tabii ki de. Onun için de yine şöyle yapalım. View sekmesinin altında plan, floor. Burada mechanical planı çoğaltıyorum. Koordinasyon diye bir görünüm oluşturuyorum. Ve şimdi artık disiplin, mekanik değil, koordinasyon olacak. Buraya da istediğinizi yazabilirsiniz. Tabii bunda da yine ayarlamalarımızı yapmamız gerekecek. Evet, buraya koordinasyon geldi. Burada hem boruları hem kanalları görmek istiyoruz, hem de mimari. O yüzden yine filter seçeneklerine gelip boruların açık olduğundan emin olalım. Evet, koordinasyon çalışmalarınızı da bu şekilde yapabilirsiniz. Yine şu ayarları yapmayı da unutmayalım. Ve burada bunları da açalım. Bütün planlarımızı görelim. Burada mimari ile ilgili detayları görmek istemiyorsanız onları da kapatabilirsiniz. Yani şu mimari ile ilgili detayları kapatabilirsiniz ama ne işinize yarar? Mimari görünmez bu sefer. O yüzden onları kapatmayın ama görünüm realistik değil de
Bu şekilde de olabilir. Tabii ben az önce her şeyi kapattığım için görünmüyor şu anda. Yani buradan gelip bu şekilde de görüntüleyebilirsiniz. Video da çok uzun oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda boru tipleri oluşturacağız. Onları renklendireceğiz. Sistemler yapacağız. Sistemlere renkler, materyaller atayacağız. Daha bir proje çizmeye hazır olacağız. Bu ilk adımdı bir proje çizmek için. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.